Ağlayacak mısınız? Mina'yı kısaltınca Mimi mi oldu? Selamlaşırken birbirlerine tüküren kabile aşağıdakilerden hangisi? Aynen arkadaşlar. Hakikaten Gülgül öldük fark ettiniz. Hangi ülkede belediye başkanı bir timsahla evlenmiştir? Şimdi başlıyoruz abi. Ayaklarınıza sağlık. İlk kez gelenler kimler? Genelde ilk kez geliniyor zaten. Hızlıca bahsedeyim. Bir bilgi yarışması yapacağız. Bilgiyle alakası olmayan. Mavralı. Yani bilginiz var diye geldiyseniz sıçtınız. Yani mümkün değil. Büyük rezil olacaksınız, haberiniz olsun. O zaman şuradan başlayayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Kimsiniz siz? Yaren. Yaren Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Sosyal medyadan satış yapıyorum. Ağlayacak mısınız? Yok, hayır. Sosyal medyadan ne satıyorsunuz? Takı. Aa, dolandırıcı. Değilim. Ve nasıl takılar satıyorsunuz? Kadınlar için mi, Kadın. erkekler için? Genellikle kadın. Genellikle kadınlar için. İyi para kazanıyor musunuz? Yani. Adı ne hesabınızın? The Sun. Bilen var mı? Yok. Tamam. İnşallah buradan da alan olur. Siz beyefendi, siz ne yapıyorsunuz? Avukat, futbol hakemi ve öğretim görevlisiyim. Aa, combo yapmışsınız. Evet. Ucuza mı geldi hanımefendi? Yani büyük ihtimalle öyle olacak. Evli misiniz? Hayır, arkadaşız. Arkadaşsınız. Manita da değilsiniz. Yok, değiliz. Hiç. Allah Allah. Niye? Düşünmediniz mi hiç? Yok, arkadaşız işte. Arkadaşınız bu bize yetti diyorsunuz. Evet. Aynen. Çok güzel. Manitanız var mı? Hayır. Sizin var mı? Aynen, arkadaşsınız. Bir şey söyleyeyim mi? Bu matematik çok yanlış. Hangi matematik yanlış? Yani iki kişinin sevgilisi yoksa ve biri erkek biri kadınsa kesin sevgilidir. Asla değil. Ama öyle olmuş oldu ya. Hayır hayır, kesin sevgilidir demedik zaten. Yani kesin buradan bir öyledir hikaye çıkar dedik peki. beyefendi. Yani yine siz bilirsiniz Tabii tabii ki. de. Grubun adı ne? Vamonos. What the Evet. İspanyolca hadi yapalım, hadi gidelim demek. Ha, Evet. Vamonos. Evet, Ha, Vamos. Vamos kısaltması. biz tabii Survivor'dan Vamos'u Evet, biliyoruz. o kadar. Aynen. Vamonos'u bir alkışlayalım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Mikrofonu verir misiniz? Merhaba. Merhaba, Sizi tanıyalım. Efe benim ismim. Efe Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ben dijital tasarım uzmanıyım. Yani Eski futbol hakemiyim. Konuşacağız. gerçekten mi? Siz niye eskisiniz? Göbeği bırakmış. Bir anladım. Abi yükselmek çok bağlantılı olmadı mı kolay olmuyor, daha iyi bilir. Bende Aynen. yok. Orada da ilişkiler mevzusu var. Harika. Ben, Yaşasın ülkemiz. Evet. Evet. Grafik tasarım aslında yani. Grafik dijital tasarım. Harikulade. Dijital tarafı. Çok güzel. İlaç şirketinde çalışacağım. Çalışacaksınız. Öyle bir niyetiniz Bugün kabul var. oldu, hayır. Ha, yeni. Hayırlı Sağ olsun. olun, Tebrik teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Yeni mi buldunuz işi? Yok, eski işim. Eski geri işiniz, döndüm. ara verdiniz. Ne oldu? Hamilelik izni mi? Ya onun öyle de Yok, başka bir yere geçtim. İğrenç Ha. bir yöneticiye denk geldim. İnşallah izliyordur. İnşallah. Geri döndüm ondan sonra. Harika. Hanımefendi siz? Hazal ben. Hazal Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben uzatılmış doğum iznindeyim. Uzatılmış doğum iznindesiniz. O ne demek oluyor? Yani şu an 22 aylık oğlumuz. Oo, maşallah. Evet, doğum iznine ayrılmıştım. Sonra dedim Gel çok neden? güzelmiş. Aynen. Koca parası yiyeyim azıcık dedim. Harika. Öyle ara İyi. verdim. Gayet iyi yapmışsınız. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı İzmit Gişeler. Evet. Var mı mı? bir şeyler O- diye de kıçına bağlamışsınız. O işte İzmitliler genelde böyle bir şeyleri bağlıyor. İşte Öyle Acı mi? Su Parkı'ndayım, her şeyin farkındayım gibi. Değişik bir raconları var. Ben de yeni Ramazan öğreniyorum. davulcusu gibi bir şey yani İzmitliler. Evet. Okey, gayet iyi. İzmitli olduğunuz için mi İzmit gişeler dediniz? İzmit'ten geliyoruz. Biz Ha. sizin için geldik aslında. Bugün Gerçekten. sizin için geldik. Vallahi mi? Evet. Ay, ayaklarınıza sağlık. Bir alkışlayalım İzmit gişeleri de. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok sağ olun siz. Çok teşekkürler. Siz kimsiniz sağ olun. efendim? Ben Mina. Talebeyim. mu? Doğru. Aynen. Doğru değil mi? Aynen, emin olmak için Arada beyefendi. Mimi oluyor adım, sonra Mina oluyor. O yüzden Mimi niye oluyor arada? Mimi de kısaltma. Mina'yı kısaltınca Mimi mi oluyor? Harika. Matematiğiniz çok iyi, ben anladım onu da. Tabii ki yani. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben talebeyim. Talebe nerede? Evet. Biraz da böyle doktora hazırlık talebesi Aa, diyelim. ne konu yani? Sanat tarihi. Hem de. Ay, tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Siz beyefendi? Altuğ ben. Evet. Otomotiv sektöründeyim. Proje yöneticisi. Aramızda mı kalsın? Yo. Tamam. Grubun adı ne? Bartiko Max. Bartiko Max. Evet, bela gibi bugün isimler.
Evet. Neden Barty Comax? Köpeğimizin ismi lakabıyla beraber. İsmi hangisi? Bart. Bart ismi. Ikomax mı şey? Çok zorlayıcı olduğu zamanlar olduğunda Barty Comax diyoruz. Ha, yordu bizi çocuğum gibi. Harika. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Barty Comax'ı da bir alkışlayalım. Bir yana verebilir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Siz de konuşabilirsiniz. Tabii ki. Aramızda kalır, merak etme. Tamam. Siz kimsiniz? Ben de Hazal. Siz de Hazal. Siz de mi Hazal'sınız? Ne oldu? Dilek biliminiz lazım Siz, arada. evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben belediye personeliyim. Belediye personeli. Zabıta görevlisi olarak çalışıyorum. Gerçekten mi? Hangi belediyede? Batman Belediyesi. Batman'dan geldik arkadaşımla. Ne? Batman'dan mı yani? Doğru mu anlıyorum lan? Evet. İstanbul'un Batman diye bir ilçesi yok değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz Batman'dan mı Evet, geliyorsun? bildiğimiz Batman'dan. Tatile geldiniz. Tatile geldik. Aa, Sizi de ayaklarınıza görmek sağlık. istedik. Ay ne kadar güzel yapmışsınız. Evet. Hoş geldiniz. Siz efendim, bulduk. siz kimsiniz? Nazlıcan ben de. Siz de Batman'da Evet, zabıta Batman. mısınız? Hayır. Ben genelde baba parası yiyorum. Gerçekten mi? Evet. Ay maşallah, demek ki babanın parası var. Evet. Çok iyi. Benim olsa ben de yerdim. Değil mi? En Evet, güzeli. çok iyi yapıyorsunuz. Grubunuzun adı ne? Filtresiz girls. Filtresiz demedi değil mi? Yok girls. Filtresiz girls. Ha, yarısı Türkçe, yarısı İngilizce olunca benim kafa gitti tabii. Allah yoklukla terbiye etmesin, çok zor. Neden filtresiz girls? Arkadaşım Beaumont hastası olduğu için. Ha, bir de Evet. biracısınız, Evet. güzel. Ondan Ondan dolayı. öyle yaptınız. Filtresiz girls'ü de bir alkışlayalım. Ve ilk soruyla başlayalım artık bakalım. Bir belli olsun bir ne oluyor acaba. Hazır mısınız? İyi hadi o zaman yapıştırıyorum. Dikkatli dinleyin. Çok zor bir soru. Dünyada en çok çalınan yiyecek hangisidir? A. Peynir, B. Ekmek, C. Sosis, D. Salam. Buyurun yazabilirsiniz. Güzel. Çiftler birbiriyle tartışmaya başladı. En sevdiğimiz. Harika. Kaldıralım kartları. Bakalım B diyor. Vedalaşın efendim. Aa, bütün bildiğiniz harfleri mi yazdınız? D diyor, D diyor. C diyor, A diyor, B diyor, B diyor. A'lar, C'ler bulduğunuz bütün harfleri yazmışsınız ya. Harikulade hanımlar beyler, doğru cevap peynir. A. Doğru cevap verenler kartlarını havada tutabilirler mi? 4 tane mi grup bildi? Harika, çok iyi. İndirebilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Bilebildiniz mi? Hayır. Sizin adınız nedir? Açelya ben. Açelyan, siz ne yapıyorsunuz? Avukatım. Aile şirketinde aynı zamanda yöneticilik yapıyorum hem de avukatlık yapıyorum. Çok iyi. Aile şirketiniz nedir? İmalat üzerine polyesterden su kaydırakları imalatı yapıyoruz. Evet, biraz değişik. Su kaydırağı mı yapıyorsunuz? Evet, su kaydırağı yapıyoruz. Kimin fikriymiş bu? Babamın. Babanız dünya en eğlenceli insanı falan mı? Ya aslında Ya sıkıcıdır da değil mi? çok eğlenceli. Aa, çok tatlı. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Aslıhan ben de. Ben de avukatım. Ama şu anda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum bir vakıf üniversitesinde. Hangi? Beykent Üniversitesi'ndeyim. Çok güzel. Böyle diyorsunuz. Böyle. Siz hanımefendi. Siz ne yapıyorsunuz? Merhabalar, Cansu ben de. Ben de avukatım. Normal bir şekilde avukatlığımı yapıyorum ben. Hiç bir şeyle Düz. uğraşmıyorsunuz. Tertemiz. Aynen. Grubun adı ne? Powerpuff Girls. Powerpuff Girls. Bunu gösterdiler. Neden? Yine demeyeyim diye. Çok akıllıca. Korktuk, evet. Aynen, çok güzel. Neden Powerpuff Girls? Çünkü kendimizi benzetiyoruz. Eskiden daha çok benzetiyorduk. Ben sarışındım. Kızıldı ve Kim siyahtı. kızıldı? Aynen. Arkadaşım. Çok güzel. Şu an Peki, değiştik biraz ama olsun. tekrar o halinize dönmeyi planlıyor Diyoruz. musunuz? Evet, inşallah. Siz mi kızıldınız? Aynen. Siz istemiyorsunuz. Okey. Powerpuff Girls'ü de bir alkışlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Yana verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba, Sizi tanıyalım. Melisa ben. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Üniversite öğrencisiyim ben. Hangi üniversite? Koç Ne Üniversitesi okuyorsunuz? hukuk okuyorum. Burslu Son mu? senem. Yok, burslu değil. Parasıyla mı? Maalesef. 2 milyon ediyormuş ya bütün. Valla ben girdiğimde öyle değildi ama. Şimdi sizde de bir etsin. Evet. Harika. Biraz öyle. Çok iyi. Ne istiyorsunuz mesela? Avukat olmak istiyorum. Hanımefendi, onu tahmin etmiştim. Yani iş hukuku mu, ceza mı falan. Ya büyük ihtimalle böyle birleşme devralmalarda falan Ha, çalışacağım. paranın gibi. peşindeyim diyorsunuz. Biraz. Harikulade. Çok iyi. Beyefendi siz? Merhaba, ben Mert. Ben de öğrenciyim. Koç Üniversitesi'ndeyim ben de. Evet. Siz ne okuyorsunuz? Mühendislik okuyorum. Elektrik, elektronik. Güzel. Arada yutkundunuz mu kelimenin Evet, orada? evet. Mikrofona alışmak biraz böyle şey. Aynen. Çok iyi. Arada bıraksak rap yapacaksınız gibi. Elinizi de oynatmaya En başladınız. iyisi çok bırakmayın beni. Aynen. Grubun adı ne? Grubun adı Aklı Selim.
Böyle bir Aklı küçük selim. şakalayalım da dedik bir yandan böyle aklı selim. Çok güzel. Yani. Hakikaten gül gül öldük fark ettiniz. İnanılmaz şakacılar siz. Evet, öyle. Akıl Selim'i de alkışlayalım. Bir yana verir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben Beliz. Beliz. Evet. Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Moleküler biyoloğum ben. Allah Geçen aşkına. hafta yüksek lisansımı bitirdim. Ya, ay işsizsiniz. Moleküler biyolog olunca tabii Öyle bizim oluyor. yardımcı da olabileceğimiz bir alan değil. Çok iyi ama yani inşallah. çok önemli bir şey değil mi ya? Neden işsizsiniz? Yani şimdilik yüksek lisansımı yeni bitirdim. Şehir değiştirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş. Harika. Zaten geçen hafta bitirmişsiniz. Biz de stres yapmayalım bununla ilgili. Aynen. Harika. Fazla Hoş geldiniz. Siz efendim? Merhabalar, Sermin ben. Evet. İnsan kaynakları uzmanıyım. İnsan kaymakları. Nerede? Bir holdingde. Grubunuzun adı nedir? Grubumuzun adı 401. Neden? Çünkü biz hata Beliz'le verdiniz. Oda arkadaşıydık Evet. çok yıllar önce. O yüzden grubun 401 odanızın numarası. Evet, odamızın numarası. Harika. Çok güzel. 401'i de alkışlayalım bir. Hemen yana verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tanıyalım. Çağla ben. Kimya mühendisiyim. Siz efendim? Ya ben de avukatım. Kaçıncı oldu ama. Olsun olsun biz fazla Evet. olunca atmıyoruz dışarı. Yani Tamam. Ben de avukatım. Bazen denk geliyor. Avukatlar gecesi gibi olmuş. aynen bu sıra komple avukat gibi. Evet. Siz- Damla. Damla Hanım. Avukatım. Öyle. Harika. Ne avukatısınız? Ya trafik kazası, işte Aa. iş hukuku ve boşanma genel olarak diyebiliriz. Siz de bir avukat holdingi gibi bir şeysiniz ya. Öyle oluyor. Alışınca geliyorlar. Ha. Diğer Grubun olanlara. adı ne? Ha? La Yavuz. Yani söylemesi çok La zor. Yavuz. Biz kardeşiz. Soyadımız Yavuz. Ankaralıyız. O- Damla, Çağla'nın la'sı. Yani yaratıcılık kardeşime ait, şu an onu savunamayacağım. La Yavuz. Yani okuması çok zor. Ya saçma Aynen. sapan bir isim de. Efendim? Apostrof 06. Apostrofu da 06'dan yaptınız. Çok güzel. O kadar uğraşmayaydınız keşke. Çünkü La Yavuz diyeceğiz, bırakacağız. Onu zaten okuyamıyoruz. Alkışlayalım La Yavuz'u da. Şimdi ikinci soruyu yapıştırıyorum nefes almadan. Fight Club filminde Helena Bonham Carter'ın canlandırdığı Marla Singer'ın telefon numarası kaçtır? Gerçekten seyircinin beline tekme atma sorusu. A 555 1355, B 555 0134, C 555 1907, D 555 1903. Buyursunlar, yazabilirsiniz. Ya da sallayabilirsiniz diyeyim hangisi şu olacaksa. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. Zaten salladınız. B var, A var. D'ler, A'lar, A'lar, A'lar. Enteresan. C çok az. Evet. Hanımlar beyler doğru cevap B. 555 0134. B'ler havada tutuyor. Şuraya atar mısınız mikrofonu? Merhaba. Merhabalar. Biraz sert oldu. Merhaba. Merhabalar. Enerjiniz patladı gibi. Hayırdır Evet. inşallah. Çok heyecanlıyım. Hiç soru bilemedik daha. Aynen zaten 2 tane soru. İkisi de yok. Çok Bir iyi. dahakine. Aynen. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Berke ilk olarak. Dansçıyım ve koreografım. Harika. Aleyna ben de dansçı ve koreografi eklemeyecektim de o eklediği için şu an eklemek Hırs istedim. yaptın ve... Rekabet söz konusu galiba grupta Aynen çok iyi. Nerede dans ediyorsunuz? Bir yerde ediyor musunuz? Freelance çalışıyorum. Freelance çalışıyorsunuz. Hanımefendi uzatır mısınız? Siz efendim? Merhabalar, ismim Sibel Yalçın. Emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Harikulade. Ne emeklisisiniz Sibel Hanım? Şöyle benim ilginç bir işim vardı. Ben Boğaz'dan geçen gemilere yakıt satan bir firmada çalışıyordum. Aha. Satış müdürüydüm. Aa ne kadar güzelmiş. Evet, değişik bir işim vardı ama emekli oldum orada. İyi yapmışsınız. Şimdi evdeyim. Harika. İyi dinlenmeler. Sağ olun. Siz Teşekkür efendim? ederim. Merhaba, adım Duygu benim de. Çok ben memnun de oldum. emekliyim, bankadan emekliyim. Grubunuz... Oğlum çağırdı, onun için geldim. Oğlunuz çağırdı diye geldiniz. Evet. Kendiniz gelmez miydiniz? Vallahi konuyu da bilmiyordum. Biraz önce öğrendim. Aynen. Siz de böyle sigorta kutusuna ışık tutar gibi tutuyorsunuz. Aynen. Bir de göremiyorum. Evet. Bir şey olursa teli değiştireceğim. Grubunuzun adı nedir? Dance Moms. Dance Moms. Neden? Çünkü bu ortadaki arkadaşların annelerisiniz zannediyorum. Evet. Dance Moms'ı da bir alkışlayalım. Merhaba. Merhabalar. Aynen helal olsun. Mikrofonu da çalıştırdınız. Onur ben, eşim Gizem. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz Onur Bey? Beraber köpek oteli işletiyoruz. Aa gerçekten mi? Evet. Ne kadardır? 7 yıl oldu bu tesiste, 12 yıldır sektör mü diyeyim, köpekçiyiz mi diyeyim? Sektör deyin ya.
sektör. Harika. Siz de hanımefendi aynı işi yapıyorsunuz. evet, birlikte işletiyoruz. Grubunuzun adı ne? Aşkullah ve Yarullah. Aşkullah ve Yarullah. Evet. Aşkullah, Hanımefendi. ben Yarullah. Ya aşkların en büyüğüyle yarların en yücesi babında. Ha. Çok iyi. Hadi ya. Allah Allah. Alkışlayalım Erol'ları. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gülşah ben. Ne yapıyorsunuz Gülşah Hanım? Ben doktorum. İlaç sektöründe çalışıyorum uzun yıllardır. Şimdi eşimle birlikte çalışıyoruz. İlaç geliştirme üzerine. Ne geliştiriyorsunuz? Kanser ilacı. Ay tebrik ederiz sizi. Teşekkür ederim. Nasıl durumlar? Geliştiriyor mu? Oluyor mu? Yani güzel, startup olmak zor. Aynen. İlaç geliştiren bir startup olmak daha zor. Büyük ihtimal. Türkiye'de ilaç geliştiren bir startup olmak daha da zor. Semte kadar gideceğiz galiba. Gültepe'de komşular da. Ama güzel gidiyor. Güzel Harika. gidiyor. Yani Çalışmalar çok yolunda. önemli bir şey yapıyorsunuz. Umarım çok başarılı olursunuz ya. Teşekkür Tebrik ederiz. ederim. Grubunuzun adı nedir? 1997. Ha. Eşimin doğum tarihi deyip şey yapıyorum. Falan. 1997'den beri beraberiz. Ya. Evet. Aa kaç etti be? 25. Aleyna sen kaçlıydın? Maşallah tebrik ediyorum. Beşik kertmesi gibi bir şey işte. Beşik aynen. 1997'yi de bir alkışlayalım lütfen. Üçüncü soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Bu ne biçim soru ya? Bu ne ilgisizliktir? Bu ne lakaytlıktır? Bu ne aymazlıktır? Bu ne yorgodur? Kaç tane soru sordu diye sormayı çok isterdim ama o değil soru. Tatlı Hayat dizisini biliyorsunuz hepiniz diye tahmin ediyorum. Bu dizi hangi sitcom'dan uyarlanmıştır diye soracağım. A. Married with Children, B. The Jeffersons, C. All in the Family, D. Good Times. Buyurun yazabilirsiniz. Aslında basit yani bunlardan bildikleriniz varsa. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. C diyor, B diyor, C diyor, C diyor, B diyor, C diyor. Hakikaten bütün salon sallıyor gibi bir durum var ya. İnanılmaz. Hanımlar beyler doğru cevap The Jeffersons. B. B'ler havada. Merhaba, Sizi tanıyalım. ismim Deniz. Deniz Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben bir ihracat firmasında çalışıyorum. Maden ihracatı yapıyoruz Uzak Doğu'ya. Aa. Madeni nereden çıkartıyorsunuz? Çıkartıyorlar, biz satıyoruz. Sizin alakanız yok ya. Beyefendi siz? Merhaba ben Muhammed. Ben de aynı firmada çalışıyorum. Çok iyi. O da benim Ne madeni çıkartıyorsun? Yani maden diye. Maden ya. Öyle diyelim, geçsin. Bu da uranyum kaçakçısıymış değil mi? Siz beyefendi. Merhaba ben yancıyım bu ekibe. Ben Hesaba katkınız mı olmayacak? Yani? ben test yazılımcısıyım. Aa harika. İsminiz neydi? Böyle, Çok özür Ahmet ben de Ha, pardon. Onu Çok memnun oldum. Yanınızda Ben biri çok daha memnun var oldum. mı? Yok biz çok yakınlaştık arkadaşlar anlamıyorum. Ben bilmiyorum ama yani hani bir Siz diğer samimiyet gruptasınız. kurmak Hangisi? diğer gruptan yani. Ha siz o gruptasınız. Evet, aynen. Siz bu gruptasınız. Aynen biz böyle üçümüz. Grubun yani. adı ne Ahmet Bey? Gösterebilir misiniz? Gösterelim. Memleketimize ait bir yöntem. Aynen öyle. Kapataç düzelir neden diye soracağım. Tabii ki bir arkadaşımız var burada. Erkekler kapatılsın diye bir yorumda bulundu. Aa. Ona tepki olarak biz de böyle bir hani... Ha erkek- kapı en açınca azından düzelir. bir deneyebilirsin en azından Allah dedik. affetsin. Başına ne geldi acaba? Alkışlayalım kapataç düzeleri. Teşekkürler. Yanınızdaki beyefendiye verir misiniz? Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, Kerem ben. Kerem Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben özel bir lojistik şirketinde, özel bir dış ticaret şirketinin madenini Uzak Doğu'ya gönderiyorum. Aksanınız mı var yoksa seçimlere mi hazırlanıyorsunuz? Kıbrıslıyım. Kıbrıslısınız. Evet, evet. Harikulade. Çok güzel. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhaba, Merhaba. ismim Ayşegül. Ben de aynı şirkette çalışıyorum. Aynı şirkette Maden çalışıyorum. ihracatı yapıyoruz. O madenin ne olduğunu söyler misiniz? Bor madeni. Aa, hani bizim çıkartamadığımız. Harika. Çok iyi. Siz efendim? Merhaba, Deniz ben. Ben de aynı firmada çalışıyorum. Harikulade. Evet, o boru satamayanlar biziz. Satamadınız mı? Durun vermeyin. Grubunuzun adı ne? Hellim peynir değildir.
Aynen. grubumuzun adı. Evet. Gereksiz bir iddiamız var böyle. Kıbrıs'ta iki tane konuştuğumuz şey var. Bir tanesi Kıbrıs sorunu, bir tanesi hellimin peyniri olmadığını iddia etmek. Yanınızdaki tişörtü biliyorsunuz değil mi? Yok. Gerçekten çok sevilen bir insansınız belli ki. Hellim neden peynir değildir? Yani kızartılıyor falan bir şeyler. Biz Tabii öncelikle öyle... hiçbir peyniri mangalda ızgara yapamıyoruz. Öyle Aynen. bir durumumuz var. Evet. Pastörize edilmemiş çiğ sütten üretilen bir üründür, süt ürünüdür diyoruz biz buna. Aynen, çok güzel. Hakikaten vallahi bayağı problemli bir şeymiş. İnşallah başarılı olursunuz. Çok sağ olun. Hellim peynir değildir'i de bir alkışlayalım ve yana verelim mikrofonu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Çağatay ben. Çağatay Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ben makine mühendisiyim. Mobilyaları aldığınızda evden sizin kendiniz kurmanızı beklediğimiz firmada çalışıyorum. Ha, orada makine mühendisi misiniz? Evet, orada makine mühendisiyim ama farklı bir pozisyonda çalışıyorum. Daha çok Anladım. ekonomik işler, finans falan filan gibi. Harikulade. Ayaklarınıza Tabii. sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz efendim? Ben de metalürji malzeme mühendisiyim. Metalürji muhasebe mühendisi. Ağzınıza gelen bütün kelimeleri mi söylediniz şu an? Evet öyle anlaşılıyor. Metalürji ve malzeme mühendisi. Ha, malzeme mühendisi. Evet. Anladım. Ya da çok geçmişim. Anlaşılmıyor. Evet. Ben aynı yerde çalışıyorum. Aynen, çok Maden. güzel. Maden mi? Sizde mi çalışıyor? Ona Sezgin bir daha içki servisini yavaşlatın. Siz? Sezgin ben. Ben de makine mühendisiyim. Yani burası olduğu gibi mühendis. Mühendis ve aynı yerde çalışıyorsunuz. Ben aynı yerde çalışmıyorum. Ben eş kontenjanından bu masadayım. Harika, hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Ben de Başak. Beraber çalışıyoruz. Kontenjanı Ben de olan endüstri- eşsizsiniz. Evet. Endüstri mühendisiyim ben de. Harikulade. Grubun adı ne? Usta Çatalı. Grubum. Mikrofonun bana kalma. Ya şöyle gelir diye düşünmüştüm ve Çağatay'da biter diye ummuştum. Olmadı. Yani ben de bilseydim öyle getirirdim gerçekten. Birinin göğünün gölgesi diyebileceğimiz ismi kim buldu? Çağatay buldu. Verin ona mikrofon. Neden? Ya bunun aslında iki şeyi var. Bir hepimiz mühendisle Yanağı çalıştığımız falan, pardon. fabrikalarda böyle çalışan ustaların şeyine kalıyoruz. İlk önce mühendis olarak çalışırken. İkincisi de böyle bir usta geldiğinde onun hem görüntüsüne hem de güvenip bakıp sonra da hiçbir şey yapamayacağını düşünüp bir de o görüntüden kafamızı alamıyoruz ya. Orası bana bunu hatırlattı. Hiçbir şey bilemiyoruz. Bilgi de yaramıyor. Beyefendi biz alıyoruz. Böyle bir şey yani. Anladım, gayet iyi. Neydi ya? Usta çatalı. Usta çatalı. Usta çatalını da alkışlayalım. Alkışladığımız şeye bak. Dördüncü soru için de ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Senin yaşın yetiyor mu ya bu? Pokemon'u bilmeyen var mı? Harikulade. Sorumuz şöyle. Yaratılan ilk Pokemon hangisidir? A. Ridon, B. Pikachu, C. Balbazar, D. Azuril. Buyurun yazabilirsiniz. Herkes yazmış gibi kaldırabiliriz kartları. C'lerce D, B var, A var, C var, D var, D, A. Çok iyi, harikulade. Gerçekten bilinmeyen bir soruymuş demek ki. Hanımlar beyler, doğru cevap A. Ridon. A'lar havada. Siz niye patladınız ya? Gerçekten ben de... Aynen, ben de o kadar dans edince biliyorsunuzdur diye düşündüm. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sizi tanıyalım. Merhaba. Cihan ben. Cihan Bey, siz de aynı firmada. Yok, aynı firmada değiliz ama beraber bir seyahatimiz olmuş. Ben turizmciyim çünkü. Aynen. Tur rehberliği yaptığım için kendileriyle beraber Likya yolunu yürümüştük. Harikulade. Likya yolunu mu yürümüştünüz? Evet, Likya Ne yolunu kadar yürümüştük. güzel. Çok iyi. Dünya küçük. Gördün mü? evet. Kimler karşılaş... Evet. Turizmciyim. Aynen, onu anladım efendim. Gayet güzel. Hoş geldiniz. Siz efendim? Merhaba, İrem ben de. Ben de bir e-ticaret firmasında pazarlama ekibinde çalışıyorum. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Siz efendim? Ben de İrem. İkinci İrem Aa, masadaki. İremler. Aynen, ismimiz de içeriyor İremleri. Gayet iyi. Ben de özel sektörde bir finans departmanında çalışıyorum. Siz beyefendi? Merhaba herkese. Ekim ben de. Satış departmanında çalışıyorum. Harikulade. Grubunuzun adı ne? Grubumuz adı Biliram. Bilirim.
Ay çok fena. Kimin fikri? Benim. Sizin mi? İyi Allah'ınızdan bu. Teşekkür ederim. 1 liramı da alkışlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Marta ben. Aa, ne güzel. Neden? Anlamı ne? Kraliçe demekmiş. Gerçekten Evet. mi? Harika. Yabancı isimlerin hepsi kraliçe demek zaten galiba. İncil'de kraliçe olarak geçiyormuş. İncil'de Evet. kraliçe olarak geçiyor. Ben de ona güvenirim. Öğrenciyim. İç Nerede? mimarlık okuyorum MEF Üniversitesi. Harikulade. Hoş Evet. geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Beyefendi siz? Merhaba. Merhaba. Ben Cem. Otel işletiyorum. Nerede? Fatih. Ne diyorsun ya? Vallahi işte öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nasıl gidiyor? Fena değildi. Kimler geliyor? Müşteri profiliniz ne? Yani bu sene için baksan pasaporta Fransa, İngiltere ama orijin başkadır. Ne? Orijin ne? Irak, İran, Aynen. Suudi. Harika. Çok iyi. Hoş geldiniz Cem Bey bulduk. siz de. Siz efendim? Merhaba, Bekru ben. Kim? Anlamını soracak mısınız? Soracağım tabii. Bekru. Bir daha nerede bulacağım Bekru? Kar çiçeği demek. Kar Arapça. çiçeği. Oo, ne evet. kadar da güzel Farsça anlamı. bir anlamı da var ama çok uzun olduğu için söylemiyorum. Ne kadar uzun? Yeni doğmuş deve tüyü kadar saf ve temiz. Yazılır, mektup yazılır buna. Yeni doğmuş deve tüyü saf ve temiz miymiş abi? Ama Fas'ta şey ya. Fas'ta temizdir diyorsun. Burada biraz pis. Harika. Matematik mühendisiyim. Aa ne güzel. Evet, güzel. Çok havalı. Teşekkürler. Teknoloji şirketinde analist olarak çalışıyorum. Beyefendi siz? Şimdi daha havalılaşacak. İsmim Patrick Bateman. Wall Street'te. İsminiz Patrick Bateman mı? Evet. New York'ta Wall Street'te bir şirkette çalışıyorum. Ne olarak? Yatırım brokerlik diye desek daha doğru olur. Okey. Gayet gerçekten havalıymış. Evet. Bize peki yatırım tavsiyesi verecek misiniz? Şu an hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ne buluyorsanız harcayın. En büyük tavsiye bu. Adamın pozisyonu havalı da. Patrick Bey şey değil mi ya bu CNBC'de bir dizide karakter ismi gibi değil mi? Neyin? O Patrick değil ya herif bayağı iyi görünüyor ya. O Patrick. O Patrick mi? Direkt o Patrick evet. Aa soyadı mı varmış o Patrick'in? Evet. Ben hiç bilmiyorum Patrick diye biliyorum sadece. Peki gerçekten ne yapıyorsun? Gerçekten yazılımcıyım. X bir bankanın uygulamasındaki chatbot'ta görev alıyorum. Chatbot'ta mı? Girdiğiniz zaman hani şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum gibi şeyler Onu söylediğinizde... siz yazıyorsunuz değil mi? Evet. O ne? Grubunuzun adı ne? Abba Terk. Abba Terk. Niye be? Yani 4 kişi olduğumuz için... Abba sevdiğiniz için. Evet. Tam abba olduk diyorsunuz. Evet. Yaşınız da abbaya uygun. En büyüğünüz o değil mi? Maalesef evet. Aynen. Abba Terk'i de bir alkışlayalım. Hoş geldiniz. Bu mikrofonu şöyle alabilir miyiz? Merhaba. Hoş Merhabalar. geldiniz. Sevil ben. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben deri çanta satan bir firmanın yöneticisiyim. Okey, ben de sahte misiniz diye kontrol ediyorum galiba. Evet, deri çanta satarken Evet. ne yapıyorsunuz? Yurt dışında deri çanta sattığım bir markam var. Onu yönetiyorum. Aa harika. Teşekkür ederim. Biz bilmiyoruz markayı. Evet, henüz bilmiyorsunuz. Söylemek ister misiniz? Yukon Bags. Tebrik ederim. Beyefendi siz? Merhabalar, ben Faruk. Reklamcıyım. Nerede? Kendi şirketim var. Aa. Aynen, kendi reklam ajansım var. Harikulade. Sevil'le de aslında neyse çok detaylı gireceğim. Ama beyefendi biz ama şu an o cevap neyi anlatacaksınız onu merak ediyorum. Evet Sevil'le siz nerede tanıştınız? Grubun adını anlatacaktım da o Adamın aşamaya böyle bir gelemedik. Yogacı gibi falan değil mi siz? Biraz daha konuşun da sakinleşelim. Grubun adı ne? Grubumuzun adı Yukon. Yukon. Yukon evet. Yukon Bags markanın aslında ön ismini aldık Yukon'u ve kendi grubumuzun adı yaptık. Harikulade. Onu bizim tahmin edemeyeceğimizi size ne düşündürdü de demin böyle sevilli mevilli bir cümleye girdiniz. Ben onu merak ediyorum şu an. Ya aslında bir açıklama yapacaktım ama Yapın. sonra gerek duymadım ona. Manyak ya. Aldık başımıza belayı. Abi söylesene neydi o açıklama? Teşekkürler. Teşekkürler mi? Peki Yukon'u da alkışlayalım. Oraya geçmeden hadi soru sorayım bir tane de öyle devam edelim. 5. soru için de ekranlara bakmanızı rica edeceğim ama sessiz görünecek bunlar size.
Çok da bir şey ifade etmesin diye sessiz yayınlıyoruz. Güzel, kalabilir böyle. Sorumuz şöyle. Telefon faturaları nedeniyle birçok çocuğun terlik yemesine vesile olan 900'lü hatlar reklamlarında Megastar Tarkan da gördüğünüz gibi yer aldı. Peki Tarkan'ın yer aldığı reklamda fonda hangi şarkı çalıyordu? A. Şeytan Azap'ta. B. Unutmamalı. C. Dön bebeğim. D. Hepsi senin mi? Buyurun yazabilirsiniz. Bugün gerçekten berbat sorular hazırlamışız ya. İnanılmaz. Bu kadar sert değilizdir normal. Evdeyken daha iyiydi. Kaldıralım lütfen kartları. A diyor vedalaşın. A diyor, B diyor, D diyor, B diyor, B gerçekten sallanmış. Yine sallanmış yine. C'ler, B'ler, C'ler. Hanımlar, beyler doğru cevap unutmamalı. B. B'ler havada kalıyor. B'ler havada. B mi yazmışsınız siz? İndirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Kamera korkum var çünkü. Kamera korkunuz Bir yerde mu? yayınlanacak diye çok heyecanlıyım. Bir yerde yayınlanacak Evet. diye çok önemli. Televizyona Yayınlamasak çıkmaktan çok korkarım. neden? Öyle. Ben 20 yıldır çıkıyorum. Bir bok olduğu yok. Korkuyorum. Tamam. Boş. Korkmayın. İsminiz neydi? Gül benim adım. Ne iş yapıyorsunuz? Biz aynı maden şirketinde çalışıyoruz. Toplu bilet mi aldınız Evet. anasını satayım? Bu ne ya? Siz ne yapıyorsunuz peki o maden şirketi? Finansçıyım ben. Parayı sayıyorsunuz. Evet, para Harikulade. severim. Hepimiz Devam. severiz. Hoş geldiniz tekrar. Siz efendim, siz de o maden şirketindesiniz. Evet, ben de oradayım. Çok iyi. İsmim Pınar. Pınar Hanım siz ne yapıyorsunuz Ben orada? de kimya mühendisiyim. Borcamları siz yapıyorsunuz. Şaka, evet. Katkıda bulunuyoruz diyelim. Hanımefendi siz? Ben bağımsızım. Eş durumundan geldim ben de. Madencilerin Kim arasına. sizin eşiniz? Ha, Nişanlım. Nişanlınız. Ben dijital pazarlama ajansında... nişanlı oluyor, öne koydunuz onu. Evet. Aynen, çok iyi. Dijital pazarlama ajansında finans sorumlusu olarak çalışıyorum. Harikulade. Grubun adı ne? Yeto hep haklıyız. Yeto hep haklıyız. Evet. Neden? Çünkü haklıyız. Bu bir Aynen. fact. Bu bir fact. Evet. Ve Yeto. Ve Yeto. Çok güzel. Ne konuda haklısınız hep? Genel olarak her konuda haklıyız yani. Bu şey mi? Erkekler kapatılsın diyen arkadaş. Ablacığım neyin var senin? Sen bir anlatsana ya. Ne oldu? Ne zaman geleceğiz sana diye ben merak ediyorum. Ne oldu? Bayağıdır bu durum hakkında düşünüyorum. Erkekler konusunda mı? Evet, genel olarak yani günlerce düşündüm, haftalarca, aylarca ve bu sonuca vardım. Sizi peki bunu düşünmeye iten şey neydi? Yani tüm erkekler. Bir spesifik birini söyleyemem. Beyefendi o kadar haklı bir şey dedi ki. Ben ne yaptım? Yani Aynı soru benim de aklımda açıkçası. kesin bir şey yapmıştır ve bilmiyordur. Çünkü erkekler böyledir. Bir şey yaparlar ve bilmezler. Evet. Ve gene haklıyım. Aynen. Peki tebrikler falan alıyorsunuz. Çok iyi. Peki yalnız mısınız? Yani bu evet cevabına asla şaşırmayacağız tabii ki. Ne kadardır yalnızsınız? Yarım diye. Yarım mı? Hem yalnızım hem değilim diyelim. Ha. Artık yalnızım. Bitti ama bende bitemedi. Arayalım konuşalım mı? Büyük geçmiş olsun. O zaman ne? Yeto diyelim. Yeto'yu da bir alkışlayalım. Ayaklarınıza sağlık. Şöyle alabilir miyiz mikrofonu? Sizi tanıyalım. Önce bir nefes alalım. Önce bir nefes. Ağır oldum. Herkes bir soluklansın. Hakikaten sert girdi hanımefendi. Hakikaten öyle oldu. Siz kimsiniz efendim? Ben Avi. Avi Bey. Tahsilat ve arabuluculuk yapıyorum. Sigorta şirketleri için. Hem de. Evet. Bayağı bir legal mafya gibi bir şey tarif ettin sanki. Yani faturalı alacakları topluyoruz. Legal yani. Legal. Ne yaparak topluyorsunuz? Onu merak ettim. Söyleyeyim mi? Lütfen. Öncelikle iletişim kuruyoruz. Reddedemeyecekleri bir teklif. Ondan sonra böyle ahbap ilişkisi oluyor. Aynen Ondan abiler. sonra güven ilişkisi doğuyor.
Sonra da başlıyor ödemeler. Böyle. Abi Bey'in kartını falan alalım. Bu adam bize lazım olur. Harika açıkladınız Abi Bey. Yanınızdaki hanımefendiye alabilir miyiz? Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Bundan sonra çok şey oldu. Eski reklamcı, sonra girişimci, şimdi e-ticaret. Güzel. Bir sıkılıyor musunuz siz? Burada mı? Hayır. Burada değil efendim. Estağfurullah. Konuşmayı sevmiyorum böyle toplum içinde. Direkt yan tarafa. Harika. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Leslie. Leslie Hanım. Siz de hoş geldiniz. Beyefendi siz... Andaç çok sever konuşmayı. Teşekkür ederim. Andaç ben, yazılımcıyım. Evet Andaç Bey. Başka ne anlatayım? Hiç bilmiyorum. Konuşmayı sever dediler ya. Kesin vardır. İnzivada mesela ne yaşadınız onu anlatın. Hanımefendiye verebilirsiniz. Çok teşekkürler. Siz efendim? Aslı ben. Aslı Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Startupları destekleyen bir Melek yatırımcı. değil, bir derneğin yöneticisiyim. Ha, bunu düşünmenizin nedeni uydurmanız mı yoksa? Uydurma. Uydurdunuz mu Yok gerçekten? hayır. Gerçekten böyle. Harikulade. Grubunuzun adı ne? Grubumuzda da dörtlü masa. Size de bir şeyler eksik gibi geliyor mu? Yok tam kıvamında gibi geliyor bize. Tam kıvamında geliyor. Sizin aday belli mi? Gecenin sonunda inşallah. Peki harika. Dörtlü masayı da alkışlayalım. Aynen. Devam edelim. 6. soruyu yapıştıracağım. Bunu bileceğinizi düşünüyorum. Basit bir soru. Erkeklerin kalbine giden yol midelerinden geçiyormuş. Kadınların kalbine giden yol nereden geçiyor? Benimkini bulamadım. Sözlerinin sahibi hangi ünlümüzdür? A. Merve Boluğur. B. Safiye Soyman. C. Yıldız Tilbe. D. Banu Alkan. Buyurun yazabilirsiniz. Şimdi kaldırabiliriz. C var, A var. Siz her şey A diyorsunuz. C var, A var, D var, C var. D, D, A, C. Hanımlar, beyler doğru cevap tabii ki Yıldız Tilbe. C. C'ler havada. Sanat tarihi işe yaramaz. Yarar mı burada be? Gerçekten. D neymiş? Banu Alkan. A neymiş? Merve Boluğur. Oraya verir misiniz mikrofonu? Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Serhat. Girişimci koçluğu yapıyorum. Aha. Girişimci koçluğu yapıyorsunuz. Evet. Neden? Çünkü çok iyi anladığınız bir konu. Yani seviyorum. Seviyorsun. Yani anlamaya çalışıyorum günden güne daha iyi. Harikulade. Hoş geldiniz. Beyefendi siz? Merhaba, ben Adem. Yazılımcıyım. Çok güzel. Beyefendi siz? Merhaba, Zeynel ben de. Ben de yazılımcıyım. Grubun adı ne Zeynel Bey? Ne? Goodfellas. Goodfellas. Neden diyeceğim? Çok iyi arkadaşsınız ezelden beri. Hem öyle hem de sevdiğimiz bir film. Harika, ben de severim. Goodfellas'ı da bir alkışlayalım. Hemen yana alabilir miyiz mikrofonu? Merhaba. Merhaba. Reklamcıyım. Adım Emre. Kız Ne arkadaşımla geldim. Harika. Grubumuzun adı Batçık. Kız arkadaşım Bursalı. Yol tarif ederken durmadan o bizim alt geçitlere Batçık dediği için. Evet. Batçık koyduk. Çok iyi. Yana veriyorum. Hangi yan? Bu yan. Ha yani tamam. Ya senin sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Yok, çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Kardeşim. Hanımefendi siz? Merhaba, ben Ezgi. Ben de klinik psikoloğum. Bir psikiyatristin yanında çalışıyorum. Harikulade. Bursalıyım. Yani Evet. alt geçişe Batçık diyoruz. Evet. Adaya baba diyoruz. Böyle Nereye şeyler baba var. diyorsunuz? Döner kavşaklara Ha, baba diyorsun. diyorlar gibi Ay, gayet güzel. şeylerle Olsun, biz alışkınız. garipseniyorum. Çiğdem şekilde. olsun, klorak olsun, batçık olsun. Biz alışkınız efendim. Burada herkes kafasına göre diyor. Geldiği gibi. Batçık'ı da bir alkışlayalım. Hemen yana verir misiniz? Merhaba, adım Gizem. Evet Gizem Hanım. Diyetisyenim, fizyoterapistim. Öyle. Ne birlikte iş olsa geldik. yaparıma geldik. Ne iş olsa yaparım. Dur bir saniye be. Tamam. Bitti Nerede? sandım. Fizyoterapist misiniz? Diyetisyenlik yapıyorum daha çok. Ne yapıyorsunuz peki? Ovarak zayıflatıyor musunuz? Nedir? Yok, şu an fizyoterapi adına bir şey yapmıyorum. Yapmıyorsun. Aktif olarak diyetisyenlik Diyetisyenlik yapıyorum. yapıyorsunuz. Harikulade. Hanımefendi siz? Merhaba, ben de Aylin. Bir kozmetik firmasında ticari pazarlama yapıyorum. Harika. Hoş geldiniz. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun ismi Reikili SpongeBob. Onun Ya, da anasını hikayesi satayım. şöyle.
Niye hep bir tamlama ya? Şöyle çünkü arkadaşım çok içiyor sünger gibi. Ben de Reiki çok uyguluyorum kendisine. O yüzden Reiki'li SpongeBob koyduk ismimizi. Aa, anladım. Arkadaşınız Gizem mi? Evet. Sünger gibi içen. Evet. Diyetisyen olan. İnanamazsınız, evet. Anladım. İnanılmaz içer. İmamın dediğini yaptığını yapmadı. Tam olarak öyle. Çok iyi. Alkışlıyoruz Reiki'li şeysini. Siz efendim, siz kimsiniz? Merhabalar, Emine ben de. Emine İyi Hanım. akşamlar herkese. Çok teşekkürler. Stylistim ben de. Stylistsiniz. Evet, freelance çalışıyorum. Freelance Ee, çalışıyorsunuz. Aynen. Ve kimleri giydiriyorsunuz? Biliyor muyuz giydirdiğiniz gibi? Modellerle çalışıyoruz daha çok. Markalarla. Harikulade. Reklam, kampanya çekimleri gibi Ay, daha kolay çok. gelsin. Yeni başladım aslında. Moda tasarım mezunuyum. Ha, hayırlı olsun. Tasarımcı olmak istemediğimi fark edip böyle bir tarafa Alana yöneldim. yöneldiniz. Aynen Çok iyi öyle. yapmışsınız. Kolay gelsin. Çok mutluyum gerçekten. Çok Harikulade. keyifli. Ayaklarınıza sağlık. Beyefendi, Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Siz efendim? Ayrılırsa mikrofondan. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ege ben de. Aslen kimyager olmakla beraber eğitim yöneticisiyim. Eğitim? Yöneticisiyim. Yöneticisisiniz. Aynen. Yani Harika. yurt dışı eğitim, sınav koçluğu ve danışmanlık yapan bir firmada genel müdürüm. Ha, Yöneticiyim, eğitim sektöründeyim. gayet Eğitim iyi. yöneticisiyim. Evet. Tebrik ederim. Grubun adı neydi? Falan çakrası. Bir tane normal bir şey çıkmadı ya. Falan çakrası. Aynen. Neden falan çakrası? Yani Emine falan diyormuş. Diyormuş. Siz Yani- burada mı tanıştınız? Hayır da yani yıllardır tanırım da bugün öğrendim. Ha, evet. Çakra da işte Kendisi benim söylediğim her şeyin sonuna çakrayı ekledi. Ben dedim ki o zaman ben sürekli falan diyorum. Falan çakrası olsun dedim. Harika Bir sürü düşünmüşsünüz. saçma sapan Gerçekten şey arasından berbat bir isim. En saçmasını seçtik. Hakikaten evet. çok iyi olmuş. Falan çakrasını da bir alkışlayalım lütfen. 7. soruyu da soracağım. Soruya bak. Selamlaşırken birbirlerine tüküren kabile aşağıdakilerden hangisi? A. Masailer. B. Berberiler. C. Padaunglar. D. Hamarlar. Buyurun yazabilirsiniz. Ne olacak okuyunca? Aynen. Masailer, Berberiler, Padaunglar, Hamarlar. Bilemeyin de bakın ne yapıyorum ben size. Kaldırabilirsiniz kartları. D diyor, D diyor, D diyor, C diyor. A'lar var. Hanımlar beyler doğru cevap Masailer. A. A'lar havada tutabilir mi? A yazacağınızda da D yaz. Ne o? herkes sanki biliyormuş da o an aklına gelmemiş gibi değil. Bu arada öyle şeyler oluyor. Yani 2 kişi yarışanlarda özellikle çok oluyor. Siz yaşarsınız bir süre sonra onu. Ben demiştim ya onu falanlar oluyor. Orada falanlar oluyor. Yani bazıları yalan değil. İndirebilirsiniz. Sizi tanıyalım. Deniz ben. Deniz Hanım. Şu an. Ne yapıyorsunuz? Çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Hiç çalışmadınız mı? Yok, daha önceden çalıştım, şu an çalışmıyorum. Daha önceden ne yaptınız? Daha önceden satış ve pazarlama bölümündeydim. Okey, şimdi niye çalışmıyorsunuz? Şu an gap year vereyim dedim kendime. Neymiş? Happy ne? Boşluk senesi vereyim dedim kendime. Şu an... Çok iyi yapmışsınız. Aynen, tatil Harikulade. yapıyorum. Harikulade. Hoş geldiniz. Beyefendi siz? Merhaba, Erkut ben de. Evet. Öğrenciyim. Nerede? İspanya'da. Ne Aynen. okuyorsunuz İspanya'da? İşletme yönetimi. Harikulade. Son senem. Umarım bitiyor artık. Dönecek misiniz? İstemiyorum pek. Mantıklı. Zorunda kalmadıkça umarım hayır. Nasıl hayırlısıysa sizin için öyle olur umarım. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı Dani. Dani. Aynen Dani. Genelde... Soru mu soruyor ya? Dani? Yok. Evet benim. Dani, evet. Genelde bir yere rezervasyon falan yaptığımızda ikimizin de adını hiç anlamıyorlar İspanya'dayken. Ha. Biz de böyle bir isim bulduk senelerdir. O Daniel, ben de Daniela. Direkt Dani. Dani'yi yapıştırıp geçiyorsunuz. Aynen. Harikulade. Dani'yi de bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Gökhan, üniversite öğrencisiyim. Hangi üniversitede ne okuyorsunuz? Haliç Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri. Harikulade. Aynı zamanda okuduğum üniversitenin 2 biriminde asistan öğrenciyim. Ha. Evet, bir yandan yazılım öğreniyorum, bir yandan da sanayide dükkanım var. Bu ne abi? Hepinizde bir tuhaflık. Evet. Niye hepsini birden yapıyorsunuz? Hayat şartları. Hayat şartları. Ha, okey. Yani
Güzel. Hayırlı olsun. Siz hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben psikoloğum. Bir şirkette Adamı çalışıyorum. tedavi etmeye çalışıyorum. Bir şirkette çalışıyorum şu an. Çok güzel. Grubunuzun adı ne? Bir kadın bir erkek. Ha. Olmuş ama Bir kadın tertemiz. bir erkek. Neden diyeceğim ama yani saçma da olacak. Manitasınız mı? Evet. Ayaklarınıza sağlık. Bir kadın bir erkeği de alkışlayalım. Bir yana verelim hemen. Merhabalar. Merhaba. Büke ben. Efendim? Büke. Ha merhaba Büke Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben seramik üretiyorum. Seramik markam var. Seramik markanız var. Evet. Ne biliyor muyuz? Likke seramik. Sizin yolda yürüdüler geçen. Bak bunlarla beraber. Biliyor musun sen onu? O Likya. Sizinki neymiş? Likke. Ha. Daha önce bir kelime. Likya mı yapsanız yürüyorlar çünkü. Çok iyi. Hayırlısı olsun. Siz efendim siz ne yapıyorsunuz? Merhaba Gonca ben. Metin yazarı ve köpek eğitmeniyim. Ne kadar alakalı birbiriyle. Öyle. Ama dünyanın en mükemmel ajansında metin yazarlığı yapıyorum. Ha. Öyle. Evet. Dünyanın en harika köpekleriyle de çalışıyorsunuzdur herhalde. Evet evet kesinlikle. Ne kadardır köpek eğitimi? 2 senedir. Aa çok güzel. Ya köpek oteli olan tanıdıklarım var biliyor musun? Duydum az önce. Evet, Aynen baktım. Beykoz'da 12 senedir piyasadalar. Aklınızda bulunsun. Grubun adı ne? Moka, Lima. İkimizin de kedisi var. Onların isimlerini koyduk. Mokka Lima. Evet, Gonca'nın kedisinin ismi Moka, benimki Lima. Yani tam koca isim. İyi Allah'tan 2 kediniz var. Aslında 4 ama Ağzıma nasıl sıçayım. bir isim olurdu hayal edemedim. Yapmayın bu iyi. Mokka Lima'yı da alkışlayalım. Grup kaldı mı başka? Bitti mi? Ay harika. Alkışlayın bir kendinizi. Tamamladık. Efendim 8. sorumuz şöyle. Hangi ünlü yönetmen Star Wars filmini izledikten sonra kamyon şoförlüğünü bırakıp yönetmen olmaya karar vermiştir? A. Steven Spielberg, B. Ridley Scott, C. James Cameron, D. Martin Scorsese. Buyurun yazabilirsiniz. Bakalım kimmiş? Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. C diyor, B diyor, B diyor. Orada da bir C var, C var, B var, B var. A, C. Siz ne demişsiniz? C demişsiniz. Orası ne demiş? Kafa. C. Gayet güzel hanımlar beyler. Doğru cevap James Cameron. C. C'ler havada tutuyor. Son anda değiştirdiniz değil mi siz? B yazmıştınız. B kimdi? Ridley Scott. İndirebilirsiniz. Efendim 9. sorumuz şöyle. Herkesi bir alo mesafesiyle birbirine bağlayan telefonu kim icat etmiştir? A. Graham Bell, B. Thomas Edison, C. Humphrey Davy, D. Philip Reis. Buyurun yazabilirsiniz. Herkes patır patır yazdı zannediyorum. Buyurun kartları kaldırabiliriz. A dışında cevap var mı? Ne efendim o? B. Peki. A. Harikulade. Hanımlar beyler doğru cevap Philip Reis. D. Harikasınız. Kimse bilemedi. Size helal olsun. O yüzden herkese benden şat. Siz 2 tane hak ettiniz bence. Siz ne isterseniz vereceğiz Abi Beyzat. 10. soruyu soruyorum. Dünyanın en pahalı 20 resmi arasında kaç tane Van Gogh tablosu vardır? Mine Hanım burada belki çalışır. A2, B3, C4, D5. Buyurun yazabilirsiniz. En pahalı 20 tablosunun içinde kaç tane? Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. C diyor, A diyor, B diyor. A diyor, A diyor, C diyor. O ne diyor? C diyor. D'ler, B'ler, C'ler. Hanımlar beyler doğru cevap 4. C. Sanat tarihçisi patladı. İndirebilirsiniz. Bence yazmışlardır. 11. soru gayet basit. Hangi hayvan hiç uyumaz? A. Balık. Kim dedi ben? Valla ben de... Ustanın g***üne bakan. Beyefendi biraz uyusanız mı? Doğru düzgün bir yere bakarsınız ben. Efendim A balık, B karınca, C salyangoz, D yılan. Buyurun yazabilirsiniz.
Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. A diyor, B diyor, B diyor, A, B, 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 A, B, 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 D var bir tane. Hanımlar beyler doğru cevap karınca B. B'ler havada. Efendim 12. soru. Biraz uzun. O yüzden dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Deccal'in şu an hayatta olduğunu duyuran Cübbeli Ahmet, Deccal'i nasıl tarif etmiştir? A. Kısa boylu ve sakallı. B. Uzun boylu ve cüsseli. C. Orta boylu ve karizmatik. D. Hafif tıknaz ve zayıf. Buyurun yazabilirsiniz. Gayet kolay bir soru. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. D diyor, A diyor, A diyor, D diyor, D diyor, D diyor. C diyor, C, B var, B var, D var, C var. Yine bütün harfler yazılmış. Doğru cevap hanımlar beyler. Uzun boylu ve cüsseli B. B'ler havada. Uzun boylu ve cüsseli. Bilmem kimi kastediyor abi. Kendi başını yakacak Cübbeli Ahmet. İndirebilirsiniz. 13. soru. Dünya ortalamasına göre en kısa boylu insanlar nerede yaşamaktadır? A. Vietnam. B. Çin. C. Endonezya. D. Filipinler. Buyurun yazabilirsiniz. Hepsine gittik diyor ama boylarını ölçmediniz tabii. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B var, A var, C var, A var, A, D var, C var, evet. Orada ne var? D, B, A, D. Hanımlar beyler doğru cevap Endonezya, C. C'ler havada. Patladınız mı ya? Biliyor muydunuz? Ha, çok iyi. Sallayarak bulan var mı? Siz. Biz çok iyi gidiyoruz diyen var mı? Siz sarhoşsunuz ama. İnandırıcı değil yani. Burası fena ya. Burası fena, evet. 14. soru şöyle. Dünya üzerinde her... Sen benim kadar yüksek niye konuşuyorsun ya? Sesini bastırınca bir şey soruyorsun. Kulağına söylesene. Ben de dinliyorum seni. Dünya üzerinde her gün kaç tane bebeğin doğum sonrası yanlış ailelere verildiği düşünülmektedir? A 10, B 12, C 14, D 20. Buyurun yazabilirsiniz. diye yazıldı hem de. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. A diyor, D diyor, C diyor, C'ler var. Orada ne var? B. Çok iyi. Hanımlar beyler doğru cevap 12 B. B'ler havada. Çok iyi. Gerçekten iyi gidiyormuşsunuz. Çatala baksan hiç bekler misin? İndirebilirsiniz. Teşekkürler. 15. soru. Soru şöyle. Birçok farklı yapımda John isimli bir karakter olarak karşımıza çıkan Keanu Reeves filmlerinde toplamda kaç kere bu isme hayat vermiştir? A 5, B 6, C 7, D 8. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kaldırabilirsiniz. C, A, C, 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 A. Orası ne? A, C ve A ağırlıklı. Hanımlar beyler doğru cevap 8 D. D'ler havada tutabilir mi? Ha, siz doğrusunu söylediniz ve inanmadılar. Sizin onlarla ilginiz. Sarhoşsunuz diye dinlemiyorlar. Yani ayrılırsınız da puanları da böleriz. Puanları öğrenelim mi be? Hanımlar buyursunlar. Siz inanılmazsınız ya. Özellikle sizin puanınıza baktım. Ve inanılmaz yani. Efendim çatallar. Vay elime attığım gibi ilk sırada siz varsınız. Berbat. İzmit gişeler. 30 puan. Alkışlayın 30. Gerçekten kolay bulunabilecek düşüklükte bir puan değil. Vamonos 40 puan. La Yavuz 50 puan. Niye ya? Şike mi var? Daha fazla mesela kaç hayal et? 80 mi? Ay o kadar tatlısınız ki. 401 60 puan. 1997 60 puan. Dörtlü masa 50 puan. Yeto 40 puan.
Dance Moms 50 puan. Dans edecektim. Aşkullah ve Yahrullah 40 puan. Aynen, çok güzel konuştunuz yine. Kapat aç düzelir 70 puan. Bartiko Max 40 puan. Vallahi olacak işte. Powerpuff Girls 50 puan. Hellim peynir değildir. Siz odağınızı değiştirseniz mi? 40 puan. Usta Çatalı 40 puan. Avans verdiniz. Şimdi başlıyoruz abi. Yukon 30 puan. Abbater 40 puan. Bilirem 60 puan. Söylemediğim Aklı Selim 30 puan. Fakat filtresiz göz, yani size helal olsun, gecenin tadını siz çıkarmışsınız. 20 puan. Vay anasını ya. Goodfellas 50 puan. Batçık 40 puan. Çok geçmiş olsun. Beyler D gibi mi oluyor sizde? Keşke olmasa ya. Çok zor. Aynen. Kısmet işte. Hanımefendi mi yazsa sizin yerinize? Mesela bir fikir. Reikili SpongeBob. Kimdi onlar? Ha. 50 puan. Mokalima 50 puan. Dani 40 puan. Bir kadın bir erkek 70 puan. Falan çakrası 20 puan. Harika. Gerçekten berbat bir ekibiz. Ve bu muhteşem. O yüzden devam edelim diyorum. Daha büyük rezillikler yaşansın diye. Demin çalan şarkıyı hatırlıyor musunuz? Harika. Berbat söylediniz. Dinlediğiniz şarkı kaç yılında çıkmıştır? A 1992, B 1984, C 2002, D 2014. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B var, B var, D var, C var, B'ler C. Hanımlar beyler doğru cevap 1984. B. B'ler havada tutabilir mi? Çok iyi başladınız. Harika. 17. soru için ekrana bakmanızı rica edeceğim. Tamam. Allah affetsin. Efendim kadınlarda ölçülen en büyük ağız boşluğu rekoruna sahip olan bu hanımefendinin ağız boşluğu kaç santimetredir? A 5.14 santimetre, B 6.27 santimetre, C 6.52 santimetre, D 7.08 santimetre. Bir kurabiye kaç santimden bulabileceğinizi sanmıyorum ama yine siz bilirsiniz. Neyi deniyorsunuz tam olarak? Bilimsel. Aynen. Öyle duyuldu. Felaket bir sohbet dönüyor orada. Alalım kartları. Şık mı istiyor? Yazın bir harf. C, D, C, D, C, D, 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 D. Hanımlar beyler doğru cevap 6.52 santimetre. C. On 18. soru için de ekrana bakmanızı rica ediyorum. Bir dinozorun yakarışı. Doğru. Jurassic Park. Hepiniz hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Raptor'ların çıkarmış olduğu bu ses aslında ne sesidir? Dinlemek ister misiniz bir daha? Lütfen bir daha verelim sesi. Eminim hanımefendi tanıyacak. Evet.
A. Hıslayan kaz. B. Nefes alan at. C. Yavrusunu çağıran fok. D. Çiftleşen kaplumbağa. İşte onu şıklara koymadık ki ihtilaf olmasın. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. A diyor ve yan diyor bunu. D mi diyor? Ne? D mi o? D. A var, A var, C var, D var, C var, D var. O ne C? O C'ler. C ne ya? Herkese. Yavrusunu çağıran fok. Ne tatlısınız. Hanımlar beyler doğru cevap D. Çiftleşen kaplumbağa. D'ler havada tutabilir mi? Siz bilemediniz mi ya? Harika. 19. sorumuz için ekrana bakmanız gerekmiyor çok şükür. Soru şöyle. Hangi ülkedeki toplam piramit sayısı diğerlerinden çok daha fazladır? A. Sudan, B. Mısır, C. Meksika, D. Peru. Bunlardan hangisinde daha fazla vardır? Kaldıralım kartları. D var, D var, A var, D var. Ne o? A var, D var, B var, D var, D var, D var. Hanımlar beyler doğru cevap A. Sudan. A'lar havada tutabilir mi? Gerçekten patlaya patlaya gidiyorsunuz. Size helal olsun. Sudan'da toplam 255 tane piramit varmış. Gidip ölçmedim ama yani piramit. Birleşsek mi altılı masa gibi böyle bir... Siz gittiniz de mi biliyorsunuz? Yok bilmiyorlar. Siz bilmiyor muydunuz? Ha. Ha, anladım. Çünkü şak diye yazdınız o yüzden söylüyorum. Efendim 20. soru. Bu ünlülerden hangisinin annesi kendiyle ilgili yazdığı şarkı sözleri nedeniyle çocuğuna dava açmıştır? A. Mahsun Kırmızıgül. B. Freddie Mercury. C. Eminem. D. Iggy Pop. Buyurun yazabilirsiniz. Kalemi bozulmuş birilerinin. Şıkları bir daha söylüyorum. A, B, C, D. Kartları kaldıralım lütfen. B. D diyor, C diyor, C diyor, B diyor, C diyor, B diyor. Hanımlar beyler doğru cevap C. Eminem. C'ler havada. 21. sorumuz şöyle. Hangi ülkede 1600'lü yıllarda kadınlar güzelliğin sembolü olarak dişlerini siyaha boyuyorlar? Evet, simsiyah. A. Kore, B. Çin, C. Japonya, D. Etiyopya. Buyurun yazabilirsiniz. Hepsi aynı mı? Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. D diyor, A diyor, D diyor, B diyor, D diyor. C var bir tane. Orada da C var. O da C'ymiş. D diyor, D diyor. Herkes D demiş. D ne acaba ya? Etiyopya. Ha. Hanımlar beyler doğru cevap Japonya. C. C'ler havada. Yine bildiniz. Neden? Aynen. 22. soru. Ölümünün 34. yılında Salvador Dali için hangi semtimizde lokma dökülmüştür? A. Kadıköy, B. Bağcılar, C. Tunalı, D. Çekirge. Çekirge Bursa'da, Tunalı Ankara'da, Bağcılar İstanbul'da, Kadıköy'de İstanbul'da. Kadıköy, Bağcılar, Tunalı, Çekirge. Buyurun kartları görelim. B diyor, A diyor, A diyor, B diyor. O ne? B diyor, C diyor, C diyor, D diyor. A diyor, A diyor, A diyor. Hanımlar beyler doğru cevap A. Kadıköy. Bağcıları ben şu an koydum şıklara. 23. soru. Aha bunu hepiniz bileceksiniz. Çok umutluyum. Hepiniz bileceksiniz. Poposu düşen kısmetse olur yarışmacısı. A. Simge, B. Yaren, C. Aybüke, D. Cansel. Ne çekiyor? Araya çanta koyacağım. Buyurun yazabilirsiniz. Kaldırmayın ben diyene kadar. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. Ne diyor, ne diyor? Vedalaşın.
Cem A. Güzel. B var, B var. B dışında cevap var mı? Bir tane mi A var? A dışındakiler indirsin. B'lerin hepsi indirsin. Size helal olsun. Size helal olsun. Tek yanlış cevap. Alkışlıyoruz onları. Onların hatırına herkese şans. Yaren, hatta düşen görelim. Şu anda bir çarptım kapıyı, sana da açıyorum. Böyle açtı. Ondan sonra böyle yaptı. Ben de görüşürüz dedim. Mecburen görüşeceğiz. Aynı evdeyiz dedi. O götü olmayabilir bakın. Yani 10.000 euro. Yaptırmış mı onu? Ekran mı büyük gösteriyor? Ben pek anlamam. Anlatsanıza biraz. Ekran büyük gösteriyor. 24. soru. Anne babaların %60'ının yeni doğan bebeklerine isim bulabilmek için profesyonel destek aldıkları ülke hangisidir? A. Japonya, B. Güney Kore, C. Çin, D. Singapur. Norveç'miş. Buyurun, kartları görebilirim. D var, B var, B var, B var, D var, D var, B var, D var, D var, D var, C var, C var. Oo, yine bütün harfler var. Hanımlar beyler, doğru cevap B. Güney Kore. B'ler havada. Hazırsanız 25. soru şöyle. Ceketlerin kollarına düğme takılmasını isteyen ilk kişi kimdir? A. Napolyon, B. Hitler, C. Coco Chanel, D. Christian Dior. Buyurun, yazabilirsiniz. Efendim, Napolyon, Hitler, Chanel, Dior. Buyurun, kartları görebilirim. A var, A var, A var, A var. C var, D var, A var. Orada ne var? A. Güzel. Hanımlar beyler, doğru cevap Napolyon. A. A'lar havada. A'lar havada. Askerler burunlarını ceketlerine silmesin diye yaptırmış. Deli. Burnunu böyle silmesin diye. Bize de sebep oldu, it oğlu it. 26. soru. Son 5 soru. Bu saatten sonra başında da dediğim gibi hiçbir halt değişmeyecek. Keyfinize bakın. Bok gibi gidiyorsa öyle devam etsin. Hangi ülkede belediye başkanı bir timsahla evlenmiştir? Tövbeler olsun. A. Peru, B. Brezilya, C. Uruguay, D. Meksika. Belediye başkanı niye timsahla evlenir ya? Bu nasıl bir yokluk, ha? Tabii, hemen vereyim. Peru, Brezilya, Uruguay, Meksika. Buyurun, kartları görebilirim. C diyor, B diyor, B diyor, C diyor, C diyor. C diyor, C diyor, C diyor. O ne diyor? B diyor, falan diyor, filan diyor. Hanımlar beyler, doğru cevap D. Meksika. D'ler havada durabilir mi? Efendim, 27. sorumuz şöyle. 1940'lı yılların Amerika'sında LGBTQ+ bireyler birbirlerini tanımak için hangi soruyu sorarlarmış? A. Dorothy'nin arkadaşı mısın? B. Vanilyalı dondurma sever misin? C. Yumurtanı rafadan mı seversin yoksa omlet mi? D. Liza'nın konserine gittin mi? Buyurun, yazabilirsiniz. Biliyormuş gibi davranmayın. Rahat rahat sallayın. Buyurun, kartları görebilirim. B diyor, A diyor, D var, B var, C de var, D var, B de var. Allah'tan 4 harfle yarışıyoruz yani. Yazabildiğiniz her şeyi yazacaksınız belki. Hanımlar beyler, doğru cevap A. Dorothy'nin arkadaşı mısın? A'lar havada. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ne? Kitabı var. Dorothy'nin arkadaşı mısın diye mi? Tamam, yani burada bir şey sorulacak biri varsa o sizsiniz gibi. İndirebilirsiniz, teşekkürler. Efendim, 28. soru. Boşanma yasaları olmadığı için eğer ilişkiniz yolunda gitmezse öylece evli kaldığınız ülke hangisidir? A. Filipinler, B. Malezya, C. Tayvan, D. Brunei. Filipinler, Malezya, Tayvan, Brunei.
Görelim kartları. C var, C var. O neymiş? Niye? C var, A var, D var, B var. O D, C, C, B. Hanımlar beyler doğru cevabı A. Filipinler. Oha bir tane sizde mi A? 2 tane bilen grup var. İnanılmaz ve ikincisinin siz olması daha da inanılmaz. Sen daha yeni boşandın. Hayırlı olsun. Aynen ve boşanmak için Türkiye'ye mi döndün Filipinler'den? Yeni mi boşandınız gerçekten? Evet 6 ay oldu. 6 ay oldu. Ne kadar evli kaldınız? Yeto'yla tanıştıysak. 8 yıl falan. 8 yıl. Bayağı da gitmiş. Yeter zaten. Yeto. Boşanmış bir arkadaşımız var yeni. Ve bakın kapatılmaması mümkün. 8 yıl bir ilişki yürütebilmiş. Var ya. Yok kapattım. Kimse kapatılmasın ben pişmanım mı? İçince yalnızlık bastı tabii. 29. soru. Fobi sorusu sormamıştık biliyorsunuz bizde adet. Eufobi olarak adlandırılan korku neyin korkusudur? Yani eufobi diye okunuyor diye tahmin ediyorum ama eufobi yazılıyor. A. Yüksek ses korkusu. B. Ayna korkusu. C. Avrupalı korkusu. D. İyi haber korkusu. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun yazabilir. Aman kaldırabilirsiniz kartları. D, D, C. C, D, D, B. B, D, D. Hanımlar beyler doğru cevap D. İyi haber korkusu. Latincenize sağlık. D'ler havada. Son soru. 30. soru. Bence bu arada ikinci yarıda her şey değişti. Patır patır bilindi sorular. Hayırlısı. 30. sorumuz şöyle. Arabanızda kendi alkol metrenizi taşımanızın zorunlu olduğu ve taşımazsanız eğer trafik polisinin size ceza yazabildiği ülke hangisidir? A. İsviçre, B. Fransa, C. Danimarka, D. Kanada. Buyurun yazabilirsiniz. Bağcılar. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. C var, A var, D var, D var, D var, C var, A var, A var, D var. Hemen. Hanımlar beyler doğru cevap Fransa, B. B cevabı yok mu? Size helal olsun. Kimse bilemedi. Kendinizi bir alkışlayın bence. Şartlar da bitti. Şimdi puanlar hesaplanacak. Hanımlar böyle gelin. Biz kesin kazandık diyen var mı? Kutunuzda büyük hissediyorsunuz. İnşallah büyüktür. Siz ilk yarıda 70 puan alan bir kadın bir erkek. Siz iyi gittiniz mi bu yarıda? Hadi bakalım. Efendim İzmit Gişeler. Sizle başladık yine. 90 puan. Çok iyi. Vamonos 100 puan. Çok iyi toplamışsınız. La Yavuz 110 puan. Size helal olsun. 401 130 puan. 1997 90 puan. Kapataç düzelir. Siz niye böyle oldunuz? 100 puan. Bir ısrar edecektiniz gibi oldu ama olur. Dörtlü masa 110 puan. İstediğiniz şekilde gelişmedi olaylar. Yeto. Tabii evde sayın. Yeto 70 puan. Acaba toplamadın mı kız bunu? Tamam git yanına say sen onların yanına tuttuk. Tamam 100 okey. Yani sonuncu da kazanıyor ya belki işinize gelirdi ama çok iyi dediniz 100 iyi. Yeto 100 puan. Alkışlıyoruz Yeto'yu. Dance Moms 120 puan. Aşkullah ve Yarullah 60 puan. Gerçekten hissettiğiniz kadar büyük çıktı. Bartiko Max 110 puan. Filtresiz Girls 80 puan.
Gerçekten 20 ile başladınız. Aklı selim. Yani inanılmaz ya. 60 puan. Ne yaptınız ki? Kazanmaya oynadınız. Evet. Powerpuff Girls 120 puan. Hellim peynir değildir. 60 puan. Peynirdir belki. Bir daha bak. Usta çatalı 120 puan. Yukon 70 puan. Abba Terk 110 puan. Bilirim 90 puan. Goodfellas 90 puan. Batçık 120 puan. R2'li SpongeBob evet 130 puan. Falan çakrası oha ya 50 puan. Moka Lima 120 puan. Dani 110 puan. Bir kadın bir erkek 110 puan. 130'lara şimdi bir tane yedek soru yapıştıracağız. Birinciyi belirlemek için. Ödülleri söyleyeyim. Hazır yeterince içilmişken. Efendim üçüncüye drama sahnesinden masadaki kişi sayısı kadar davetiye veriyoruz. İkinciye masadaki kişi sayısı kadar davetiye drama sahnesinden, platinyum sahneden masadaki kişi sayısı kadar davetiye veriyoruz ve masa hesabının yarısı bizden. Birinciye masa hesabı yok ve büyük sahneden masadaki kişi sayısı kadar davetiye veriyoruz. Sonuncuya da ben kafama göre bir şey veriyorum. Yedek soru için şöyle bir şey yapacağız. 2 tane gruba yedek soru soracağız. Sonra üçüncüyü belirlemek için de 120 puan alanlara bir yedek soru soracağız. Dikkatli dinleyin. Hangi yazar aslında bir kadındır? A. Daniel Defoe, B. George Eliot, C. James Joyce, D. Truman Capote. C geldi, B geldi. Doğru cevap George Eliot. Birinci siz oldunuz, alkışlıyoruz. İkinci siz oldunuz, sizi de alkışlıyoruz. 120 puan alanlar ellerini kaldırabilir mi? Dikkatli dinleyin, biraz uzun ve hemen cevabı alacağım. Ciciş kardeşlerden Ceyda'nın dilini ısırarak koparan, sonrasında da Ceyda'nın bu burcun erkeklerinden uzak durun diye uyardığı burç hangisidir? A. Balık, B. Boğa, C. Koç, D. Akrep. Yaz çabuk. D geldi, Batçık kazandı. Ha? Aa. Batçık ilk kaldırdı. Alkışlıyoruz Batçık'ı. Üçüncümüz Batçık. Üçüncülerden bir kişiyi yanıma alıyorum lütfen. Koşma, koşma, düşeceksin. Ay, isminiz neydi? Ben Ezgi. Daha önce bir bilgi yarışması kazandınız mı? Yok, bu ilk oluyor. İlk bu oluyor. kadar entelektüel bir sorudan bilmek de Aynen. üçüncülüğü beni onur etti. Aynen. Bence gururla taşıyacağınız Çok teşekkürler. 2 kişiler. 2. Rica ederim. Bunlar sizi. Çok teşekkür ederim. Umarım çok beğendiğiniz bir şey seyredersiniz. Yeni bir Rıza Kocaman oyunu gelmiş. Evet. Umarım ondan. Kibridin ucu. Kibridin ucunda. Ha, Evet. Çok iyiymiş o. Daha Evet, yeni ben dün de premier duydum. yaptı. Evet, evet. Aynen. İyi, ona Hayalim gidersiniz ondan. inşallah. Tamam. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. İkinci olan kimdi, sizdiniz? Bir kişiyi böyle alabilir miyim? Ödül verecek ona da. Merhabalar. Merhaba, tekrardan. isminiz neydi? Sermin. Daha önce bilgi yarışması kazandınız mı? Yok hayır, ilk defa buraya da bilmeden geldim zaten. Nereye Aynen, çok geldiğimi iyi. bilmiyordum gelirken. Yok, yine bilgi yarışması kazandım diye düşünmeyin. Bu bir bilgi yarışması gibi değil gördüğünüz ama gibi. doğum günüm için geldik. Ya. Evet, hediye Aa, doğum oldu. gününüz Ya bugün müydü? değil ama etkinlik bugün olduğu için bugün kutlamaya Bugün. geldik. Tamam. Evet. İyi, alkışlayın hadi. Tamam. Kaç yaşında oldun? 27. 27 mi? Ay ne güzel. Efendim şu gençliğin baharı mı? Bu etkinlik ediyorum. biletleriniz parayın da yarısını zaten vermemişsiniz, az önce gördüm. Tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz hanımefendiyi tekrar. Sünger gibi içen kızın grubu, buyurun. Alkışlarla hanımefendi. Sizden daha beteri varmış. Yani ona içiyor da bir şey olmuyor öyle. İsminiz neydi? Aylin. Siz daha önce bir şey kazanmış mıydınız Yok, böyle? hayır, İlk mi? kazanmadım, evet. Harika. Bir daha da böyle bir şey kazanamazsınız muhtemelen. Kazanırız ya. Kazanır mısınız? Kazanırım. İyi, hadi. Reikiliyim. Neysiniz? Reikili. Reikilisin. Ha, siz Peki sorulara reiki yaptınız mı? Yapmadım. Yapsam Yapma. hepsini bilirdik belki de. Öyle mi? Belki de. Aleyna'nın annesi yapmış çünkü. Ve gördüğümüz kadarıyla bir işe de yaramadı.
Buyurun. Hesabınız da yok. Gerçekten sünger gibi içen birine muhteşem bir hediye olmuştur diye tahmin ediyorum. Tebrik ediyorum tekrar. Alkışlıyoruz hanımefendi. Sonuncu olan kimdi ya? Birinizi böyle alabilir miyim? Ya sizden beteri vardı Hellim Bey. Maalesef. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Gerçekten berbat bir sonuç aldı. Buyurun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha önce bu kadar kötü kaybettiğiniz bir şey olmuş mu? Daha önce hiç bu şekilde bir şeye katılmadım ve ilk defa bu kadar kötü kaybediyorum ve çok mutluyum. Harika. Ve yarın 30 yaşıma gidiyorum. Ya. Evet, o yüzden doğum gününüz çok kutlu mutluyum. olsun. Çok Alkışlayalım teşekkür da. ederim. Ne vereceğiz size hediye bakalım bir saniye. Dur doğum günüymüş. Bu kırmızılar büyük salon muydu? Lütfen. Kırmızılar büyük salon. Doğum Çok günüyse severim. madem. Çok Buyursunlar. teşekkür ediyorum. Güle güle beğendiğiniz bir şey inşallah seyredersiniz. Alkışlıyoruz hanımefendi. Tebrik ediyoruz yeni yaşınızı da. Ayaklarınıza sağlık. Bence çok eğlenceliydi. Hepiniz çok tatlı insanlarmışsınız gerçekten. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma. İnşallah yine bir yerlerde karşılaşırız. İyi geceler.